Zaman, suçun suç ortağı sanılsa da aslında gerçeğin en sadık tanığı. Tıpkı Gülistan Doku dosyasında olduğu gibi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kayıplara karıştığında ondan geriye koca bir kör düğüm kaldı. Silinen hastane kayıtları, kayıp kamera görüntüleri, hiç atılmamış gibi gösterilen mesajlar. Cinayetin üzerinde sistematik örtbas 6 yıl boyunca ortaya çıkmayı bekledi. Yok edilen kayıtlar özel bir ekip tarafından geri getirildi. 700 saatlik görüntü saniye saniye tarandı. HTS kayıtları ve baz verileri adım adım analiz edildi. PTS kayıtları ile şüphelilerin olay günü attıkları adımın dahi peşine düşüldü. Gizli tanığın anlattıkları doğrultusunda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla taramalar yapıldı. Bu veriler ışığında düğüm çözülmekte kalmadı, Gülistan Doku başka dosyalar için de umut oldu. Peki, suç ve kuvvetli şüphe karşısında deliller nasıl ortaya konuyor? Stüdyomuzda 3 değerli konuğum var. Avukat Hediye Gökçe Baykal. Merhaba, hoş geldiniz. Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek ve Doktor Mehmet Görgülü adli tıp uzmanı. Teşekkürler. Şimdi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada 6 yılda alınamayan mesafe, kat edilen yol neredeyse hani 3 aşağı 5 yukarı 6 günde alındı gibi. Hızla da her gün yeni bir gelişmeyle böyle çorap söküğü gibi bir şeylerin gözümüzün önüne serildiğini, ortaya çıktığını hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Sistematik bir örtbas ağının ortaya çıktığına hep birlikte şahit oluyoruz. Şuradan başlayalım mı? Bugün bir kayıp dosyasını cesedi bulunmamasına rağmen bir cinayet dosyası haline getiren en önemli bulgu ne? Somut ve maddi bulgular. Hukuken bu ceza hukukunda vardır ya, somut ve maddi delillerin bulunması, ceset bulunmasa bile bir cinayet olduğunu bize gösterir ve bununla ilgili zaten Yargıtay kararları da var. Dolayısıyla burada en önemli şey somut ve maddi delillerin ortaya konması. Somut ve maddi deliller içerisinde en önemlilerinden birisi biyolojik materyallerdir. Biyolojik delillerdir. Dolayısıyla hani örneğin gen gibi, DNA gibi bir takım kan, tükrük vesaire gibi bir takım vücutla ilgili bulgular. Bizim bunlar genetik ayak izlerimizdir. Bunlar vasıtasıyla suç ve suçluya ulaşmak mümkün olabiliyor. Peki şimdi bugün de yani birkaç gündür Adalet Bakanı bununla ilgili bazı açıklamalar yapıyor. Daha bugün de yeni bir açıklama yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Dedi ki başta Gülistan Doku ve aslında çok konuştuğumuz şu anda ve çözüme ulaşmamış Rojin Kabeyiş, Rabia Naz Vatan olmak üzere bu 3 dosyayı özellikle dile getirdi. Çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidilecektir dedi. Şüpheli vaka kalmayacaktır dedi. Zaten bununla ilgili de bir birim oluşturuluyor. Bakanlık bünyesinde özel bir birim. Şimdi burada bu özel birim sizinle devam edelim. Yani dosyaları böyle hukuken mi inceleyen bir birimdir yoksa böyle bayağı dijital laboratuvar gibi mi çalışır? Nasıl ele alırlar bu meseleyi? Bugün açıklandı sanıyorum bir daire başkanlığı oluşturulacak şüpheli cinayetlere ilişkin. Tabii ki bunun hukuki ayağı mahkemelerce yapılacak, yargılamalar mahkemelerce yapılacak ama burada tabii nasıl bir yol izleyeceğini şu an da bilmiyoruz. Adalet Bakanı sanıyorum buna ilişkin bir açıklama da yapmadı ayrıntılı şekilde. Ama tabii ki yine bunu çözecek olan soruşturma aşamasında kolluk kuvvetleri, kovuşturma aşamasında mahkemelerdir. Şöyle, ama tabii ki 7 ayrı başkanlığa söz edildi. Adli Emanet Daire Başkanlığı bir sayalım. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni Dijital Ortam Güvenliği Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü Narkotik Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı, Terörizmi Finansmanı Aklama Suçları Daire Başkanlığı diye. Böyle bir parçalanma ve ayrı özel birimlerce yönetilmenin nasıl bir faydası olur tabii sürece? yani spesifik konular üzerinde uzmanlaşmanın olması daha hızlı hareket edilmesini sağlayacaktır muhakkak. Bazı aydınlanmamış konuların daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlayacaktır. Muhtemelen bu amaçla oluşturulduğunu düşünüyorum diğer daire başkanlıklarında. Yine bu olaylar özelindeki tabii daire başkanlığında şu an nasıl işleyeceğini tabii ki bilmiyoruz. Ama sırf bu olayları Adalet Bakanı bugün de dile getirdi. Özellikle bunların üzerine durulması da çok önemli. Çünkü birçok özellikle kız çocuğumuz ve kadın şüpheli cinayetleri var. Çoğunluğu öyle. Evet, Çoğunluğu öyle. çoğunluğu öyle. Bu sebeple bunların için
için özel bir araştırma birimi kurulması tabii ki çok önemli. Hep karanlıkta kalan noktalar var. Gülistan Doku cinayetinde olduğu gibi. 6 yıllık bir süreç var biraz önce bahsettiğiniz. Böyle geçmişe dönük olması Sayın Baykal, acaba hukuken bir dezavantaj getirdiği nokta oluyor mu? Yoksa hiç önemli değil ne zaman olduğu mu? Yani 15 20 yılda. Bugün örneğin Çağla Tuğaltay'ı bilmiyorum, Evet. hatırlar Evet, mısınız? evet. Yani 26 yıl önce işlenmiş bir kız çocuğu cinayeti. Annesinin bugün röportajı vardı. Bizi aradılar ve çok sevindik. Kızımın katilleri bir an önce bulunsun diyor. Yani 26 yıl öncesinin de bir vakası bugün çözüme Tabii ki ulaşırken... kavuşturulabilir. Tabii orada bazı dezavantajlar var. Hocalarım daha iyi onları açıklayacaktır. Teknik olarak bir orada hukuken tabii ki yapılabilir, çözülebilir. Çözülmek istenen dosyalar. Bu anlamda çok önemli bir adım. Umarım da başarılı olur. Çünkü gerçekten toplum vicdanında bir yara açmış durumda bunlar. Yani bir çözüme ulaştırılmıyor. Onu söylüyordum Gülistan Doku'nda da 6 yıldır üzerinde ve intihar olarak aslında yönlendirilmiş Biraz oraya yönlendirildi Evet, yönlendirilmiş. herkes tabii. İntihar olarak düşünülmesi sağlanmış bir olay. Yani umarım bu olayda olduğu gibi diğer bahsettiğiniz olaylarda bir an önce failler ortaya çıkar. Şimdi failleri arıyoruz. Bir yandan Gülistan Doku soruşturmasında Gülistan'ın da arıyoruz. Ona ait bir ize de arıyoruz. Herhalde ona ait herhangi bir parça veya bir kemiğin bile bulunması bize bir şeyler söyleyecek. Neler söyleyebilir o soruşturma hakkında? Çok şey söyler. Şu anda öncelikle aslında teknik anlamda bugüne kadar halen Gülistan'ın olayı hep bir kayıp vakasıydı. Teknik anlamda diyorum. Yani evet o intihar şüphesine doğru yönlendirilmiş, öyle örtbas edilmeye çalışılmış ama bugünkü baksanız teknik olarak hala kayıp olarak gözüken bir konuydu. Fakat gel gelelim dünyada şöyle bir pratik vardır kolluk güçlerinde, yani suç araştıranlarda. Denir ki eğer bir çocuksa kayıp olan 24 saatte o çocuğu bulamadıysanız cinayet gibi davranmalısınız. Yani bunu olayından da Van'da, Diyarbakır'daki olaydan da hatırlarsanız 19 gün sonrasında cinayet olayına dönüştü. Çünkü bir kayıp olayı aramakla bir olaya cinayet gibi yaklaşmak farklı konulardır disiplin açısından. Peki çocuk için mi 24 saat yoksa her... Bakın çocuk için diyorum. Çünkü çocuktaki o 24 saati altın saat olarak bilinir. 6 saat içinde o çocuğu bulamadıysanız o konuya hemen cinayet olarak bakmanız lazım. O kolluğun hareket tarzının böyle olması lazım. Eğer yetişkinse 48 saatten sonra ya bir saniye bu kayıplık hiçbir şey haber alınamadı. Demek ki ben buna cinayet gibi bakmaya başlayalım denir. Şimdi 6 sene geçmiş aradan. 6 sene boyunca tabii ki birçok o derenin altından çok sular aktı. Ama ona rağmen umut var mıdır? Halen umut vardır. Bakın şu anda insanların sadece biz ifadelerine göre gidilmeye çalışılıyor değil mi? İşte tanık ifadeleri ve diğer konular. Bütün uğraş tahmin ediyoruz şu anda işte hani öldürüldü ve bir yere gömüldü, atıldı diye. Onu bulmak üzerine bütün uğraşlar şu anda. Evet. Dikkat Şimdi 12 ettiyseniz kişi sadece cinayet gibi araştırılıyor artık. artık öyle araştırıyor. Yani 6 sene önce öyle araştırılmadı. Evet. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Şu anda tutuklu isimler var. Onların ifadeleri var. Herhalde ifadeleri alındı. Tutuklular ve ifade alınma süreçleri, belki çapraz sorgulamalar vesaire devam edecek ve ifadelerini değiştirmelerini belki bekliyoruz ya da sağlanacak kol güçleri, güvenlik güçleri tarafından, adalet tarafından. Peki aslında bir önemli ipucu da jandarma raporunda geçen, size onu sorayım, bir yer, bir boşluk, mezar yeri gibi işte 170 santimetre uzunluğunda. Şimdi orada jandarma raporunda diyor ki burada bir oksitlenme de var, silah olmuş olma ihtimali var diye ifade ediliyor. İçinde bir poşet ve pet şişe bulunmuş. Yani aslında bize bir takım bu kriminal... daha doğrusu kriminal arkeoloji dediğimiz şey buraya mı girer? Adli arkeoloji böyle bir şey midir ve neden önemlidir? Şimdi şöyle söyleyeyim,
olay yeriyle ilgili, o mezarla ilgili şunları ben söyleyebilirim. Ben adli antropolog olarak aynı zamanda kazılarda çalışıyorum. Oradan çıkan lahit veya mezarlardaki iskeletleri de analizini yapıyoruz. Yaş, boy, cinsiyet ve DNA analizlerini de yapıyoruz. Altınbaş Üniversitesi adına. Şimdi orada şöyle bir olay söz konusu. Bu tarzda bir olay yerinde mezar olduğu düşünülen ki jeofizik veya jeodezik araştırmalarla onlar ortaya konuyor. Yüzey araştırmalarıyla aynen arkeolojide olduğu gibi. Ondan sonraki yaklaşımda işte ciddi anlamda farklar var. Biz arkeolojide, kazılarda bunlara nasıl yaklaşıyoruz? Fırçalarla. Bakın bir mezar olduğu tespit edilen yerde arkeologlar bir arkeolog titizliğiyle fırçayla ve bazı özel aletlerle çalışırlar ve en küçük toprak parçasını bile çok iyi analiz ederler. Dönelim Gülistan olayına. Burada da bulunmuş olan mezarda eğer o mezar arkeolojik, adli arkeoloji prensiplerine uygun olarak o topraklar çıkartılıp analiz edilseydi orada bir bulaşla ilgili bir şey 6 yıl olmakla birlikte bulunabilirdi. 6 yıl sonra tabii ki o bulaş olmayabilir ama bulunabilirdi. Veyahut da o bulaş cesetten diyelim hani varsa cesetten bulaşmış bir bulaş olabilirdi. Cesedi oraya getiren kişilerden bir bulaş olabilirdi. Kullanılan malzeme eğer bir çuvalsa veyahut da kumaşsa kumaşın lifinden de bir bulaş söz konusu olabilirdi. Bununla da o kumaşın nereden geldiği ve nereden alındığı ortaya çıkarılabilirdi. Bulaşlarla beraber biyolojik materyaller elde edildiğinde DNA analizleri yapılabilirdi. DNA analizleriyle de çok enteresan yerlere gideriz. Bunlardan birisi de çok önemli. Biz bunu kazılarda da yapıyoruz. Mesela bir takım şeylerde DNA'lar çıktı, elde edildi deniyor. Çağla Tuğaltay'da da olduğu gibi DNA'dan saç rengi ve göz rengi de ortaya konabilir. Eğer bu konarsa şüphelileri daraltıyorsunuz. İkinci çok daha önemli bir nokta var. Bizim hücrelerimizde 100 ila 1000 tane mitokondri bulunur. Mitokondrinin ayrı DNA'sı vardır ve annemizden geçer. Ve mitokondriyal DNA'yı elde etmek biraz daha kolaydır. Buradan da o kişinin anne soyunun nerede olduğunu biz ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla ne oldu? İyi bir genetik analizle birlikte şüpheli sayısını veyahut da hinterlandını daha da daraltmış oluyoruz. Peki. Şimdi eski vali tutuklu, Tunceli eski valisi. Onun oğlu da tutuklu şu anda. Oğlunun ifadesi vardı. Silah kullanmadığını söylüyordu ifadesinde. Bugün çıkan bazı görüntülerde yani değil bir silah kullanmak, çeşit silah kullandığına ilişkin pek çok görüntüsü ortaya çıktı. Yine valinin oğlunun da. 12 kişi efendim bu konuda yine şu anda tutuklu. İfadeleri alındı ve ifadelerinden de bazı ipuçlarına ulaşılacağı. Yani siz burada bu 12 kişiden daha fazla kişilere ulaşması ihtimalini görüyor musunuz? Çünkü valinin koruması, Ankara'da bir polis, bilişim suçları ile ilgilenen bir polis, kesim kart oraya gidiyor. Size onu sorayım. Yani şimdi Gülistan'ın ailesi annesine ait olduğu için yeni bir sim kart çıkartabiliyor. Büyük ipucu ve bunu valiye götürüp veriyorlar. Vali de bir şekilde otobüsle Ankara'da bir polise yolluyor. Şimdi hukuken bize anlatın, işlemesi gereken neydi de işlemedi? Yani burada işte ilk başta sorunuzdan başlayayım. Soruşturmanın genişlenmesi çok büyük ihtimal. Çünkü bu sadece bir kasten öldürme dosyası değil. Burada delilleri karartma var, dijital deliller oynama, dijital bilgilerle oynama var. Yani burada birden fazla suç var. Dolayısıyla sadece kasten öldürmedeki faili işte biz aldık, tutukladık, bu iş bitti değil. Aynı zamanda bunu işte o mesela sim kart. Sim kart neden gönderiliyor, kimle gönderiliyor ya da Polnet uygulamasına Ne yapması girilen, lazımdı valinin? Böyle bir sim kart kendisine aile getirdi. kolluk kuvvetlerine emanet vermesi gerekiyordu. Sonuçta vali değil burada soruşturma yürüten kişi. Yani burada yani ilgililere aile teslim bilemeyebilir, etti. Tabii savcıya mı bilemeyebilir, götürsem, tabii ki. polise mi götürsem, Tabii ki bilemeyebilir. valiye götüreyim demiştir mesela. Yani onun ilgili yönlendirmeyi yaparak soruşturmayı kim yönetiyorsa kime gitmesi lazım onun? savcılığa Savcılığa gitmesi lazım. gitmesi Tabii gerekiyor. ki. Yani onun üstünde gerekli incelemeler yapılması lazımdı o sim kart üzerinde. Ancak çok yanlış ellere vermişler. Tabii ki bilemezler bu durumun bu şekilde olacağını. Evet. Ama dediğim gibi bu sadece bir kasten öldürme dosyası olmadığı için yani her gün başka bir boyutu çıkıyor, başka bir dalı çıkıyor. Biraz önce ifade ettim. Polnet sistemine birden fazla ilden çeşitli polis memurlarının girdiği de tespit edilmiş. Polnet ne demek? Bilmeyenler için bir anlatalım. Avukatların adliyedeki UYAP sistemi gibi, Ulusal Yargı Ağı Projesi sistemi gibi polislerin de kendi aralarında yani kendi
teşkilatın içindeki sistem. Bilişim sistemi Polnet. Yani Ama oradan buna dosyaları girip görebiliyorlar. Her Biz nasıl? polisin girebildiği bir sistem. Tabii her polis sanıyorum şifresiyle girebiliyor. İntranet derler buna kısacası. İntranet denilen Şey, kavramdır. Teşkilat Yani, içi evet. bir ağdan söz Evet, ediyoruz. yani Tamamen şifrenizle öyle. Kendi girdiğiniz, içindeki bizim de avukatlar ya da hakim savcılar gibi şifrenizle girdiğiniz ve o şifre sonucunda dosyalara ulaşabilme imkanınız olduğu bir sistem yanlış Buraya farklı bilmiyorsam. yerlerden girişler Evet, olmuş. çeşitli illerden, hiç Tunceli ile alakası olmayan, sanıyorum Antalya'dan bir giriş yapılmış, Ağrı'dan bir giriş yapılmış. Yani çeşitli orada da bir şeyler var. Yani o Orada yüzden da bir bu şeyler soruşturmanın... var ama anladığım kadarıyla ben de Polnet'e oradan öğrenmiştim. Buraya ilişkin, bu habere ilişkin gelişmeleri okurken. Gülistan Doku hastaneye gidiyor. Hastane Kayıtları siliniyor. Tabii. Hastanenin başhekimi tutuklu. Tutuklanıyor. Ama Polnet kayıtları silinmemiş. Yani hastaneye gittiğini biz Polnet kayıtlarından öğreniyoruz. Orada herhalde bir şey atlamışlar. Orada sistemlerde farklılıklar vardır. Şimdi her türlü kurumun kendine göre bir logları silme ya da silmemekle ilgili bir süreçleri, prosedürleri vardır. Polnet 2 yıllarca kullanmış bir isim ya da içinde çok eskiden beri. Polnet'teki her hareketiniz loglanmak zorundadır. Herhangi bir konu olduğu zaman gidip bunlar bakılsın. Yani Polnet'ten yani o kayıt kim silinemez girdi? miydi? Hayır, şu var, silinebilmesi çok zor bir konudur. Yani hastane kaydı Neden? silmek kadar değil. Şimdi bakın Ama kameraları silmişler. Yani şimdi o kadar... Bu Polnet'le ilgili olan bir konu değil ama Polnet devasa bir ağdan bahsediyorsunuz. Bu şuna benziyor. Siz bütün internetteki verileri nasıl sileceksiniz? Orada örtbas etmek isteyen kişiler oradaki logları silebilmeleri için yani herhalde bütün yüzlerce insanı falan geçmeleri gerekiyor. Pratik olarak mümkün değil bu. Ama gelelim hastanedeki konuda orada başhekimin yani kontrolünde bu olabilir. Hastaneye ait olan bir sistem. Kendisi O tutuklandı logları zaten. yapamaz, silemezsiniz yani. Size sorum DNA ile ilgili. Az önce dediniz ki mezar yani eğer gerçekten Gülistan Doku o ilk yere gömüldü ise sonrasında çıkarılsa bile üzerinden yıllar da geçse bile orada bazı ipuçları DNA'lar bulunabilirdi diye. Şimdi bir arabada DNA incelemesi yapılacak. O arabada da yine gizli tanığın Şubat'ın verdiği ifadelerde diyor ki Gülistan Doku o araçta taşınmış olabilir. O araçta kim var? Valinin oğlu Mustafa Türkay Soner'le arkadaşı Umut Altaş. Umut Altaş şu anda Amerika'da. O da aranıyor. Talep ettik. O otomobilde DNA incelemesi yapılacak. Şimdi o otomobilde yapılan DNA incelemesi bize bir ipucu getirir mi? Otomobili temizlemişlerse, yıkamışlarsa, silmişlerse vesaire. Yine de ulaşılabilir mi? Ne kadar zaman geçmiş olsa da orada DNA izi kalır mı? DNA kalır. Yani bozulmadığı zaman içerisinde bazen degradasyon dediğimiz çözülme söz konusu olabiliyor ama onun dışında genelde kalır. Fakat arabada DNA 6 yıl sonra elde etmek biraz zor. Hani temizlenmiştir vesaire bunu ne kadar düşündüler, ne kadar temizlettiler onu bilmiyorum. Fakat bazen eğer şansa bağlı çok böyle temizlenmesi zor olan yerlere doğru bir vücut bulaşı geçtiyse ve görülmediyse evet oradan çıkabilir. Bu bagajda olabilir. Nerede taşımışlardır? Muhtemelen bagajda taşımışlardır veyahut da arka koltuk gibi yerde taşımışlardır ama bagaj gibi görünüyor. Çok iyi bir inceleme ile eğer gözden kaçtıysa, temizlik malzemeleri oraya etki yapmadıysa DNA izine rastlamak mümkündür ama çok zayıf bir ihtimal. Yalnız şunu da eklemek gerekiyor. Bu DNA incelemelerinde 6 yıl sonra incelenecek olan bir araçta kontaminasyon dediğimiz kirlenme muhakkak olmuştur ki 6 yıldır hayatın gerçeği bu. Bir taraftan işte temizlik yapılmıştır. Burada bir konu çıkmamış olması hala orada bu konu olmadığı anlamına gelmez. İlla çıkacak diye bir şey yok. Ama efendim arabayı araştırdık, bütün inanılmaz yaptık çıkmadı. Demek ki bu değilmiş. Bu anlama gelmez. Sadece bir iddia var, bir şüphe var. O şüphede bu delilden faydalanamadık anlamına gelir. O yüzden insanlar yanıltmasınlar birbirlerine. Şunu ekleyeyim ben, arabada aranacak olan DNA tabii ki bulaş var. Bir sürü insanın DNA'sı orada bunu. Gülistan Doku'ya ait olan DNA'dır. Eğer o bulunursa Maktule'ye veya Gülistan'ın o arabada olduğuna dair net delildir. Peki o DNA nasıl bulunacak? Elde edilen bulaştan elde edilen DNA Gülistan'ın akraba ve annesiyle karşılaştırılır ve o karşılaştırma sonucu bulunur. Yoksa dediği gibi kontaminasyon dediğimiz bulaşma hikayesi vardır ve bir sürü insanın DNA'sı orada çıkabilir. Bu onların suçlu olduğunu göstermez. Buradaki temel olay hani valinin oğlunun da DNA'sı çıkabilir.
Bu bize bir şey ifade etmez. Zaten arabayı kullanmış. Önemli olan Gülistan'a ait bir DNA çıkıp çıkmadığı, o çok önemli. İnsan, sadece sevebilen bir varlık mı, yoksa içinde yıkmaya hazır bir taraf da mı taşıyor? Sigmund Freud, bu yıkıcı enerjiyi insanın doğasındaki ölüm içgüdüsüne ve tehdit algısıyla şekillenen bir savunma refleksine bağlar. Ancak bu karanlık tabloya daha farklı bakanlar da var. Bilişsel yaklaşımlar, şiddetin aslında izleyerek öğrenilen bir rütbe olduğunu savunuyor. Eğer bir çocuk, kural tanımazlığın ona çevre kazandırdığını, saldırganlığın ise bir statü ve ödül sağladığını zannederse, kötülüğü bir hayatta kalma stratejisi olarak kodluyor. Bir yanda kötülük fıtrat diyen Freud, diğer yanda kötülük öğrenilir diyen yaklaşımlar. Peki sizce insan neden kötücül duygulardan arınıp huzur içinde yaşamayı başaramıyor? Hemen yanımdan size sorayım. Şu saldırganlık meselesi, hep konuşuyoruz. Doğuştan mı, sonradan mı diye çeşitli yaklaşımlar var. Biraz videomuzda da bunu dile getirdik. Ama bugün geldiğimiz noktada 2026 bilimi, ilimi nasıl tanımlıyor konuyu, nasıl yaklaşıyor? Seda Hanım, insan biyopsikososyal bir varlık. Yani Hepsi bir arada diyorsunuz. biyolojik olarak dünyaya getirdiklerimiz var, ailemizden öğrendiklerimiz var, deneyimlediklerimiz var, çevreden ve toplumdan öğrendiklerimiz var. Saldırganlık veya şiddet diyelim, insanın doğasında var olan bir dürtü diyelim. Fakat bu dürtü bizde var ve biz bunu gerçekleştireceğiz anlamında değil. Nasıl mutluluk var? Nasıl bizde sakinlik var? Öfke de var, saldırganlık da var. Bu bizde var. Ama yaşam deneyimi, büyüdüğümüz aile, bize verilen sözler, okulda var olan ilişkimiz ve iletişimimiz, bizim toplumda gördüklerimiz, hayatın bize gösterdikleri birleşiyor ve dezavantajlı ya da avantajlı bir duruma getiriyor bizi. Ne demek dezavantajlı duruma getirmek? Yeterli ilgiyi, alakayı görmezsen, toplumdan yeteri kadar beslenmezsen, okul ilişkilerin ve deneyimlerin sağlam olmazsa, dışlanmışsan, duygularını ifade edemezsen dezavantajlı olursun. Sevilmişsen, öpülmüşsen, koklanmışsan, okul hayatın ve deneyimlerin senin var olacağın şekilde, duygularını ifade edeceğin şekilde sana anlatılmışsa ve sen kendini bir birey olarak ortaya koyabilmişsen avantajlı bir pozisyonda olursun. Hayat sana getirdikleriyle bu hayat devam eder diye giriş yapayım. Peki, çok güzel bir giriş oldu. Neydi? Biyopsikososyal. Sosyal, aynen. Biyopsikososyal. Hepsini kapsayıcı bir şey. Şimdi biraz sizinle bu sosyal meselesinin üzerinden dolaşalım ve şöyle soralım size de. Rol model davranışlar küçüklükte nasıl etkiliyor? Yetişkinliğe giden yolda çocukları rol modellik nasıl etkiliyor bu anlamda, saldırganlık Yani anlamında kısaca veya şiddet şöyle anlamında? diyebiliriz. Alternatifler oluştuğu zaman kişiler eğilimlerine göre de o alternatiflere yönelebilir. Bu yüzden alternatif oluşturmak ve bu alternatifleri olabildiğince barışçıl alternatifler olarak oluşturmak önemli. Bir de şiddet güdüsü olan bir güdü. Yani sosyoloji bilimi de bunu kabul ediyor. Ama şiddet aynı zamanda yönlendirilebilir, süblime edilebilir. Başka alanlara bu enerji sevk edilebilir. Neye? Mesela spora. Sanata yönlendirilebilir. Sanat derken de her şeyi kastediyorum. Heykel yapmaktan dans etmeye kadar. Zaten dünya tarihinde de medenileşme süreci aslında bu güdülerin kontrol altına alınması ve yönlendirilmesi üzerine gidiyor. Bir de biz şiddete, daha doğrusu güce nasıl bir konum veriyoruz? Bu da önemli. Yani
güçlü olmak değil, haklı olmak daha değerliyse bir toplumda güç gösterisi de önemini kaybeder. Çünkü insanların genel güdüsü saygınlıktır. Bu saygınlığı edinebilecekleri başka yollar varsa şiddetten uzak durabilirler. Hatta şiddet saygınlığı azaltıyorsa yönelinmeyen bir eğilimde olabilir. Dolayısıyla insan biyolojik bir varlık ama medeni insan aslında toplumsal bir varlık. Bu biyolojik kimliğin üzerine başka şeyler gidiyor ve güdüler de bu şekilde olumlu anlamda yönlendirilebiliyor diye ben de bir giriş yapayım. Tamam, harika oldu. Şimdi bu konuyla ilgili çok bu aralar konuşulan bir şempanze meselesi ve deneyi var. Bu konuya özellikle gelmek istiyorum ama hazır psikolojiyi de konuşuyoruz ya. Ne dediniz? Psikolojik otopsi. Otopsi, evet. Nasıl bir şeydir bu ve sosyolojik otopsi de var mı? Bunu da ben sorayım. Olabilir, o da olabilir. İşin sosyal boyutunun analiziyle ilgili. Burada işin psikolojik boyutunun analiziyle ilgili. Burada daha çok mağdurların, ölmüş olan insanların neden bu ölüm sürecine gittiğine dair yapılan analizde psikolojik bir takım etkenler var mı yok mu? Ruhsal halinde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bu kişinin suç işlemeye de aynı şey. Ama otopsi dediğimiz için daha çok mağdurlar için bunu söylüyoruz. Kişinin o hayatını kaybetme sürecinde yaşamış olduğu ve içinde bulunduğu psikolojik durumlar buna sebebiyet vermiş midir? Aşık olmak gibi, eziyet görmek gibi, aileden dışlanmak gibi veyahut da sevdiği birisi tarafından şiddete maruz kalmak gibi bir takım şeyler psikolojik otopsi altında değerlendirilir. Peki şu şempanze ile ilgili sizin bilginiz var mı, deneyiyle ilgili en son? Hiç kulağınıza çarptı mı? Geçen haftalarda bir haber olmuştu. Çok uzun yıllar, 30 yıldır Yapılan bir şey deneyi, 30 yıldır şempanze. gözlenen bir şempanze grubu. Kavga var. Evet, bir iç savaş patlak verdi. Ha, onu diyorsunuz. Evet, onu diyorum. Yani aslında bir şempanze iç savaşı. Burada şöyle bir durum söz konusu. Çok güzel geçinen bir topluluktan söz ediyoruz yıllarca. Fakat bir süre sonra bir kamplaşma, kutuplaşma başlıyor. Birbirine bilerek zarar verme, tuzak kurma, öldürme, erkek olanların daha çok öldürülmesi, hatta bazen bebek şempanzelerin de öldürülmesi gibi durumlar var. Burada yani şu dikkat çekici. Eski dostların düşman olması. Yani böyle birbirini gogo şempanzeleri diyorlar, isimleri de var onların. Hani birbirlerine yabancı grupları olsalar çok anlaşılabilir diye yorumlanıyor ama yani burada birbirinin tüylerini temizleyen, dost olan şempanzelerin işte bir müddet sonra sosyal bağlar kurmuş olmalarına rağmen neden düşmanlaştıkları ile ilgili. Hemen hocamın Evet, dediğinden ona gireyim. İnsan biyolojik olarak dünyaya geliyor ama insanın mizacı, yazılımı, biyolojisi ben böyle dünyaya geldim, ben böyle demiyor. Şimdi orada da deneyimler, gerçekleşenler, sosyal ilişkiler, orada biliyorsun bir sürü ölü oldu. İktidar mücadelesi, birinin alanına müdahale etmesi. Bakın 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık kardeş oluyorsun. 50 yıl. Baban, annen ölüyor, bir tane araziden bilmem ne kalıyor. Birbirine giriyorsun. 50 yılını vermişsin, beraber yaş almışsın, beraber 50 yıl belki 20 yıl aynı odayı paylaşmışsın ama bana çok kaldı, sana az çok kaldı. Birbirini öldürenler var, biliyorsunuz bunlar. Evet. Deneyim, öfke, diğer duygular bizim geçmişimizle çok ilişkili. Orada da deneyin içeriğine baksak muhtemelen tamam ama onun başlangıcı, onu başlatan, olayı sürklase edip oraya götüren muhtemelen kendi önleyici düzeneğini çalıştıramayan, freni yapamayan ve başlatıp diğerlerinin de toplum psikolojisini bilirsiniz. Birileri bir şey yapar, artık güdülenirsin, burası senin liderin olur ve sen onun için devam edersin. İstersen 100 yıl birlikte yaşa. Sebepleri bilmen de gerekmez bir süre sonra herhalde, Gerekmiyor değil mi? zaten. Evet. Sen artık o senin düşmanındır, artık senin hakkını almıştır ve sen bunu konuşarak halletmek yerine birbirini öldürerek halledersin. Ama başlatan bir şey vardır diyor. Kesinlikle orada bir iktidar mücadelesi var orada muhtemelen. Oranın işte ben kralıyım, benim sözüm geçiyor, benim dediğim oluyor, o benimki olacak derken orada bir liderlik ayrışmaya devam eden bir süreç var. Burada şöyle bir katkı yapayım. Hepimiz primatız. Primatlar öncelikle taklit yoluyla öğrenirler. Bebekler de keza doğduğunda anne ve babasına bakar, taklit yoluyla öğrenirler. Bu arada hepimiz birer genetik yazılımız ve genetik kodlarla doğuyoruz. O genetik kodlar da bizim refleks adını verdiğimiz davranışların neden olduğunu gösterir. Bu kavga ve gürültülerin altında yatan ise o 30 yıldır o iki şempanze grubu aslında iki ayrı grup.
İki ayrı grup ayrı ayrı yaşıyorlar. Pek birbirlerine karışmıyorlar ama teritoriyal alan dediğimiz hani ülkelerin sınırları vardır. Aynen olduğu gibi onlarda da o alanlar var. Ve o alana tecavüz edilmesi veya girilmesi karşı tarafta ciddi bir infiale yol açıyor ve kavga oradan çıkıyor. Bunun da altında yatan temel sebep evrimsel açıdan hayatta kalma, üreme stratejisinin garanti altına alınmasıdır. Burada farklı gruplar baskın hale gelmek için diğer grubu alt etmeye çalışır. İnsanoğlu da öyledir. Ama yerleşik düzene geçtikten sonra işte hukuk denen bir sistem ve devlet denen bir sistemle beraber şiddete yatkın olan o genetik yazılım ve genetik kod törpülenmeye başlandı. Aksi takdirde kaos çıkacağı zaten belli. Evet. İnsan bir zamanlar işte böyle rastladığında dehşete kapıldığı bazı sahneleri şimdi içerik olarak kaydırıyor. Yani bir kanıksama söz konusu ve bu kanıksama hali bizi nereye sürüklüyor bunu görmemiz gerekiyor aslında. Şiddetin sessizce hayatımızın normali haline gelişini, o sarsıcı eşiği nasıl geçtiğimizi hadi gelin şimdi de konuşalım ve soralım. Şiddet normalleştirildi mi? İnsan zihninde dürtüleri kontrol eden ve şiddeti sınırlayan mekanizmalar, belirli sosyal ve psikolojik süreçlerin etkisiyle zayıflayabiliyor. Bilim dünyasında dehümanizasyon olarak adlandırılan süreçte zihin, empati kurmayı bırakıp karşısındakini bir insan olarak değil, bir nesne veya bir engel olarak görmeye başlıyor. Bu ruhsal kırılma anında normalde kişiyi durdurması gereken ahlaki frenler devre dışı kalıyor. Değerlerin, erdemin ve vicdanın yerini acımasız bir boşluğun aldığı bu tablo, dijital dünyadan sosyal çevreye kadar uzanan çok katmanlı bir mekanizmanın sonucu. Peki, ahlaki kavramların içinin boşaltıldığı bu sistemde tüm değerleri devre dışı bırakan şey tam olarak ne? Şimdi şiddet tabii ki hep şiddettir ama sanki 20 sene öncesiyle bugün arasında bir fark var. Ya da biz bugün burada olduğumuz için mi bize öyle geliyor, bu bakış açımız yüzünden mi bilmiyorum. Öyle mi sizce? Seda Hanım, eskiden şiddet çok butikti. Bir mahallede, bir semtte, bir yerde olan şiddete sadece orada olan insanlar şahit olur. Kendi habitatı içinde sorun çözülmeye çalışılır ve o habitat içinde olan insanlarca var olurdu. Bakın, bir olay oluyor. 1 saat boyunca dürtülerimiz en yukarı çıkarak onu yaşıyoruz. Öldürdü, vurdu, kırdı, kesti, 3 yeri bitiyor. Öbür gün kalkıyoruz, 2 saat sonra ya bırak öbür günü. Yeni bir şey çıkıyor. O öldürdü, o kaldırdı, o geldi. İnanılmaz şekilde maruz kalıyoruz. Biz bu kadar şeyi görmeye, bilmeye ve kanıksamaya başladığımız için bu olaylar artık çok sıradan geliyor. Bahsettiğiniz Gülistan olayı. Bunun gibi şimdi Çağla Tuğaltay olayı. Artık bu, onu bitirdin. Ben bile Çağla Tuğaltay ile ilgili bir sürü video izledim. İzledim. O avukatı izliyorum, öbürünü izliyorum, adli tıp uzmanını izliyorum. Bir süre sonra artık bunlar sanki bir dizi izliyormuş gibi geliyor bize. Biz eskiden daha butik, daha kendi habitatımızda, tekrarlıyorum, görür ve devam ederdik. Şu anda birinin birini dövmesi, birinin birini bıçaklaması, birinin birini gasp etmesi, bir şey yapması artık bize çok olağan geldiği için ve çok çabuk tükettiğimiz için. Bir yerde ben çocukken şunu hatırlarım, biri kaçırıldı, bir şey oldu, bir çocuk kayboldu. Bütün Kartal'da, Cevizli'de o çocuk aranır, bir şey yapılır, bulunur, orada biterdi. Şimdi bir şey olduğunda bütün Türkiye şahit oluyor, hepimiz duyuyoruz, yorum yapıyoruz, görüyoruz ve bu bir süre sonra da artık olabilecek bir şey gibi bizim zihnimize girdiği için de bunu normal sayıp öbürüne geçiyoruz. Neden oldu, niye oldu, niçin oldu kısmı bizi ilgilendirmiyor. Kim paylaşacak, ilk nasıl paylaşacak, kim görecek, yorum yapacak, kaç beğeni alacak olayları işi maalesef buraya getirdi. Şimdi maruz kalma sıklığımıza atıfta bulunuyorsunuz ve bunun bize bir tür kabuk ördüğüne ve belki hafızayla ilgili olarak da çok çabuk unutup yenisiyle karşılaştığımız için çok çabuk unuttuğumuza atıfta bulunuyorsunuz. Yani aslında bu maruz kaldığımız şiddet olmasa da haber anlamında, malumat anlamında aynı şey. Yani dünyanın bir yerinde olan bir şeyden anında haberimizin olması. Yani Trump'ın söylediği şey havadayken daha örneğin savaşla ilgili hepimizin haberinin olması. Bütün bunlar evet yani iletişim denen şeyin tabii çok... Hocalarım daha iyi bilir. Evet.
acaba 50 yıl önce, 100 yıl önce işlenen suç istatistik nüfusa göre şimdiyle çok farklı mıydı? Yani çok değişik miydi? Ama dünya var olduğundan beri bunlar var ama ilk defa bu kadar yoğun şekilde temas eden bir grubuz biz ve Evet. bunu ilk defa bu kadar dehşetle karşılamayıp oldu öbürü, tüket, öbürüne geç bizi buraya getirdi. Yani artık normalimiz oldu bu. Dikkat et yazılanlara, çizilenlere. Dediğim gibi istatistiğe baksak belki ortada bir şey çıkarırız. İstatistiğe baksak bir şey çıkarır mıyız? Çok. Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki bir saat içerisinde belki bir saat, 2 saat sonrasında yeni bir olay görüyoruz. Değil mi işte? X'ten şuradan buradan geliyor görüyorsunuz. Daha polis olay yerine gitmeden biz bunu sosyal medyamızda görebiliyoruz. Peki geçmişte nasıl bir şey vardı? Okuma yazma biliyorsanız bir gazetenin 3. sayfasında bu haberleri okuyabilirdiniz. Doğru Bir gün mu? sonra Türkiye için konuşuyoruz. Yani Yani, Türkiye olay için Türkiye'deyse yani okuma bir yazma gün da sonra biliyorsanız okuma değil mi yazma bütün? biliyorsanız, evet. Ancak bir gazetenin 3. sayfasında Eğer sizin bir gün mahallenizde sayfa. olmadıysa. Bravo. Şimdi doğal olarak yani oradaki algıyla bugünün algısı bir olabilir mi? Aynı haberi 13 yaşındaki çocuk da görüyor. 83 yaşındaki insan da görüyor. Algıdaki yükselme ile gerçek hayatın şekilleri farklı. Buna bir yorum daha eklemek istiyorum özellikle az önce sorduğunuz soruya. Benim baktığım açıdan benim gördüğüm eksiklik empati erozyonudur. Bugün geldiğimiz noktada niye bu kadar şiddet artık izlediğimiz bir şey olmaktan çıkıp her an yaşadığımız bir şey haline geldi? Siz nasıl bir katkı vermek Ya istersiniz? bunun Fatih birçok Bey? yönü var. Aslında söylendi, algıyla ilgili bir tarafı var. Yani aslında birçok şiddet türü yok oluyor. Yani tarih içinde. Bunun tarihsel araştırmalara baktığımız zaman ne bileyim mesela eğitimde öğrencilere uygulanan şiddet artık yasaklanmış bir şiddet. Oysa eskiden ritüeli olan bir şeydi. Benim kuşak mesela çok dayak yedi ilkokulda. Bunlar artık görülmeyen, az görülen şeyler. İkincisi, neyi şiddet olarak algılıyoruz? Eskiden şiddet olarak algılanmayan, terbiyenin bir parçası olarak algılanan bazı davranışlar, tutumlar ya da sözlü şiddet. Sözlü şiddet yeni bir kavram. Yani hakaretin, aşağılamanın şiddet olarak algılanması, bunun hatta işte yasal süreçlere dahil edilmesi, bu anlamda olumlu ilerlemeler var. Aslında çok hani uzun bir tarihsel süreçte baktığımızda birçok anlamda şiddet duyarlılığı artıyor aslında, şiddet artmıyor. Şiddete karşı duyarlılığımız artınca şiddete maruz kalındığında daha da fazla infiale uğruyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Yani çelişkili durum bu. Empati eksikliği de bazı açılardan tartışmalı bir kavram. Bir taraftan hani çok gördüğümüz şey bize empatiyi zayıflatıyor. Ama diğer taraftan empatiyi arttıran yönleri bile olabiliyor. Farkındalık da yaratabiliyor bazen. Hani nasıl sunulduğu önemli. Daha doğrusu nasıl tartışıldığı önemli. İyi bir şekilde, doğru bir şekilde tartışılırsa insanlarda duyarlılığı arttıran bir şey de olabiliyor. Mesela haber verme. O yüzden hani habercilerin sorumluluğu önemli. Haberciler olumlu ya da olumsuz anlamda rol oynayabilir. Diğer sosyal medyaya, dijital şiddete vesaireye gelince de biraz gelmeden dersime çalıştım. 2024'te Fransa'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir araştırma yapılmış. Onda şu görülmüş, bu oyunları, bilgisayar oyunları şiddet içeren kısa bir süre içinde agresifliği arttırıyor. Yani oyunu bırakıyor mesela bir kişi 10-15-20 dakika içinde hala o agresifliğin etkisinde kalıyor. Sonra birden düşüyor. Amerika'da yapılan araştırmalar var, işte onlarca yıl süren farklı metotlarla. Onlarda da çok anlamlı, net ilişki bulmakta zorlanıyorlar. Ama şöyle bir şey de var, şiddet potansiyeli zaten olan bir kişi de bu tür ortamlar o şiddeti arttırabiliyor. Yani işin esası şuna dayanıyor. Bir, şiddete nasıl bakıyoruz? İkincisi, şiddete başvurma gerekliliği, tırnak içinde söylüyorum, var mı? Bir kişinin kendini ifade etmesi için, toplumda saygınlık görmesi için. Şöyle şeyler vardır. Mesela bazı alalım, kadına karşı şiddeti alalım. Kadına karşı şiddetin bazı unsurları artık toplum tarafından en azından çok ayıplanan,
yadırganan, kötü görülen hale geldi. Bu anlamda duyarlılık çok arttı ama bazı konularda da artmadı. Şunu demek istiyorum, mesela namus cinayeti, tutku cinayeti, Batı'da da öyle deniyor, daha romantik bir isim veriliyor. Onun hala bir statüsü var maalesef toplumda. Yani yasalar, şöyle bir şey var, yasalar bazı eylemleri suç olarak niteliyor, çok da ağır cezalara çarptırıyor ama kültürel kültürel ilişkilerde, toplumsal alanda onlar o kadar da Karşılık bulmayabiliyor. bulmuyor, ayıp Negatif görülmüyor. anlamda, Mesela peki. yani tırnak içinde söylüyorum ama daha muteber suçlular bile olabiliyor. Mesela hapishanede vesairede. Bunu kırmak çok önemli. Yani insana karşı her türlü şiddeti ayıplayan, sadece suç olarak görmeyen, aynı zamanda ayıplayan bir toplumsal yapı oluşursa gerçekten suç psikopatlara ait bir şey haline gelir.